Günaydın arkadaşlar. 2022 yılının yeni aşı mevsimi başladı. Bugün Cemre'nin ilk düştüğü gün arkadaşlar. Artı ayın dolunay dönemine geçtiği kısım arkadaşlar. Yani artık ağaçlara aşı yapılabilir. Aşı yapmak için gerekli malzemelerimiz: aşı çubuklarım. Daha önce almıştım, bunları temin etmiştim. Testerem, tahram, budama makasım. Pamuk ip. Pamuk ip tercih ediyoruz çünkü pamuk ipler kolay çürüdüğü için aşımıza zarar vermiyor. Pamuk ip. Ve daha önce çocuklarımızın kullandığı gazlı içeceklerin, kola şişelerinin boş şişelerini aldık. Şimdi bunları kullanarak aşımızı yapacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bahçemde güzel bir hayman var. Yaklaşık 50 metrekare, 55 metrekarelik bir hayman. Bu hayvan üzerine 4 tane üzüm vardı. 2 tanesini bıraktım. Bunlar yerli klasik Şam üzümleri. Sadece yaprak temini için ve gölge için kullanıyorum. Bunların çok fazla üzüm tutmasını istemiyorum. Çünkü tüketemeyeceğimizden fazla üzüm oluyor bu sefer. Üzümler çürüyüp zemini çok fazla kirletiyorlar. Sadece gölgelik için kullanıyoruz. Bu 2 üzüm de yerli üzümdü. Bunların da cinslerini değiştirmek istiyorum. Bunları da yaprak kalitesi yüksek olan İzmir üzümü aşısına, İzmir üzümüne çevireceğim arkadaşlar. Bugün bunların aşısını yapacağım. Önce bakın şu gövde, bu gövdenin düz bir yerini seçiyorum. Aşıyı rahat vurabileceğim düz bir yer. Şöyle bakarsanız bakın arkadaşlar, burada yumrular var. Bunu daha önce ben budama yaparken aşı yapacağım için üst kısımlarını kesip almıştım arkadaşlar. Şimdi biraz daha alttan keserek üzümü aşı yapabilecek hale getiriyorum. Aslında aşı köke ne kadar yakın olursa o kadar güçlü oluyor. O kadar güzel sürgün veriyor. Şimdi karar verdim. Şuradan aşı vurmaya karar verdim. Şu bölgeden kesiyorum. Bakın aşıyı kesiyorum testereyle. İşte şöyle bakabilirsiniz. Oldukça aşıya uygun güzel bir gövde. Daha su yürümemiş ideal bir aşı gövdesi. Şimdi aşı gövdesini açmak için arkadaşlar bıçakla açıyordum da geçen videoda bıçağı kırdın diye abi çok eleştiri geldi. Kaliteli de bir bıçaktı. Evet, burası aşının öz kısmı. Öz kısmını buldum. Bir öz kısmından açıyorum. Açıldıktan sonra daha önce yaptığım kılavuzumu gönderiyorum. Şimdi aşı çubuklarımdan seçeceğim. Şu mesela güzel bir çubuk. Evet. Gördüğünüz gibi bu aşı çubuğu. Şu gözün hasarlı olup olmadığını tam göremedim. Yok, sağlammış. Şu bölgeden, düz olan bölgeden bakın kesiyorum. Sonra özünü görene kadar inceltip ikinci tarafa açıyorum. Orada da özünü görene kadar inceltiyorum. Aşı çubuğum yerleştirmeye hazır. Evet, şimdi yerleştirmek için geliyorum. Bakın.
yerleştireceğim. Birinci çubuğumu koydum. İkinci bir çubuk hazırlıyorum. Evet, bu da güzel bir çubuk. Özünü bulana kadar açtım. Tekrar çeviriyorum öbür tarafını. Orada da özünü bulana kadar açtım. Kalınlıklarına bakıyorum iki tarafın. Şura biraz, işte bakın şöyle. Onu da yerleştiriyorum. Sonra kılavuzumu yavaş yavaş aradan çekiyorum. Şimdi aşı çubuklarımı yerleştireceğim iyice. Aşı çubuğumu bakıyorum şurada tam kabuk kabuğa gelecek şekilde ayarladım. Bakın hiç arada boşluk kalmadı. Kabuk kabuğa gelecek şekilde yapıştırdım. Sonra buna bakıyorum. Aynı işlemi bunun için yapıyorum. Bakın şimdi arkadaşlar aşının diğer tamamlayıcı kısımlarına geliyorum. Şu ortadaki boşluğa şöyle biraz pamuk ip tepiyorum ki, evet, pamuk ipi teptim arkadaşlar. Ve artık aşımızı sarabiliriz. Neden pamuk ip? Çünkü pamuk ip arkadaşlar çürüyor. Toprakla temas ettiğinde çürüyor. Ve böylece herhangi bir şekilde aşıyı sıkmayı engelliyor. Şimdi kalemler tam otursun diye sıkıca aşımızı sarıyorum. Şuradan bakarsanız şu bölümde gördüğünüz gibi tam kabuklar üst üste gelmiş. Herhangi bir sorun yok. Güzelce sıkıca düğümlerimi attım. Aşımı bağlamış oldum arkadaşlar. Şimdi hava almasını engelleyecek şekilde kapatmam gerekiyor. Kalınlık bu boy. Şişemi iki taraflı keseceğim. Önce bu kısma gelecek kalınlıkta şöyle kesmem gerekiyor. Bakıyorum biraz dar olmuş. Artık genişletmesi kolay. İşte gözlerime zarar vermeden, şu gözüm zaten uzun, bunu biraz daha kısaltacaktım. Kısaltıyorum. Bakın aşı çubuklarımı çok hırpalamadan işte hazır arkadaşlar. Tercihen iki göz bırakmak kaydıyla dışarıda aşı çubuklarımın tabanını hava almasın diye toprakla dolduracağım. Toprak tercihi ağacın yetiştiği zemindeki toprağı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hiçbir mahsuru yok. Kullanmanızda hiçbir şey yok. Şimdi o toprağı kullanarak aşımızı kapatacağım. Toprağımızı aldık. Şişemizin bulunduğu kısma dolduruyoruz.
Sıkıca bastırıyorum ki hava almasın. Hava almasını istemiyorum çünkü. Aşıyı sulamaya gerek var mı toprağa? Hayır. Toprak gayet nemli. Bir sulama gerektirmiyor. Hiçbir sulama gerektirmiyor arkadaşlar. Ben genelde Haziran ayında aşı tuttuktan sonra açıyorum aşımızı. Bakın iyice hava almayacak şekilde kapattım. Hava almayacak şekilde aşımız kapandı. Tertemiz bir aşı oldu. Şöyle her tarafına bakarsak sıkıca kapanmış durumda. Aşı gözlerini bakın birinci göz, ikinci göz, iki göz bırakıyorum. Daha fazla istemiyorum göz. Burada da iki göz var. Bir, iki göz. Daha fazla göz bırakırsanız olur. Ama gerek yok. Yaralanan kısımları da hafifçe toprakla kapatıyorum. Şu anda aşımız hazır. Evet. Evet, bugünkü aşımız bu şekilde tanımlanmış oldu. Şimdi şu ağacıma da yapacağım aşı. Bunu biraz yüksek yapacağım. Yukarıdan yapacağım bu aşıyı. İkisinin farkını görmenizi istiyorum o açıdan. Yukarıdan tercihim. Asma aşımız için ikinci asmamızı da kesiyorum. Gördüğünüz gibi ağacın öz kısmı burada. Öz kısmını kullanarak açtım. Sonra hazırlamıştım kalemlerimi daha önce gösterdiğim şekilde. Kabuklar karşılıklı gelecek şekilde. Bakın. Yerleştiriyorum. Diğerini yerleştirdim. İşte yerleşti. İki aşımı da yerleştirdim. Şimdi bağlayacağım. Önce şu gövde üzerinde toprak yerleştirdiğimde toprağın içeri gitmesini engelleyecek şekilde pamuk bir iple dolduruyorum boşluğu. Doldurdum. Aşı çubuklarımızı yerleştirdikten sonra çubukların gövdeye iyice oturabilmesi için sarmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi sıkı şekilde sarıyorum. Böylece çubuklar kabuğa tam olarak yapışıyor. Çubuklar gövdeden gelen su ve diğer mineralleri alabiliyorlar. Uyanma zamanında çubuklar gözlerinden ne yapacak? Yaprak verip aşımız tutmuş olacak. Şimdi de toprağımızı doldurarak aşımızı tamamlayacağız. Özel bir toprağa gerek yok. Nemli toprak olması yeterli.
Amaç aşının havayla temasını keserek aşılanmanın daha iyi gerçekleşmesini sağlamaktır. Toplamda 2 göz bırakıyorum. Bunun 2 gözü burada, bir de burada dibinde olmak üzere toplam 2 göz var arkadaşlar. Her iki aşımız da pratik bir şekilde tamamlanmış oldu.